Merhaba arkadaşlar, İki Ters Bir Düz YouTube kanalındasınız. Bugün sizlerle örmesi çok kolay bir günlük çanta öreceğiz. Yapılışına geçmeden önce küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Kanalıma abone olur, beğeni ve yorumlarınızla kanalımı desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Görüşleriniz benim için çok değerli. Ayrıca zil butonunu aktifleştirirseniz yayınlamış olduğum videolardan anında haberdar olursunuz. Yine sosyal medya gruplarında paylaşarak kanalımı destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden teşekkürler. Gelelim ayrıntılara. Çantamızın eni yaklaşık olarak 15 santimetre. Boyu ise 17,5 santimetre. Ama sizler bu çantayı daha küçük ya da daha büyük örebilirsiniz. Ben kağıt iple ördüm. Sizler makroma ipiyle veya diğer farklı iplerle de bu çantayı örebilirsiniz. Yine çantamızın sapı da buradaki ajur desene uyumlu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gelelim malzemelere. Tam olarak ip miktarını söyleyemiyorum çünkü elimde artık bir ipti. Küçük bir yumaktı, yaklaşık 200-250 gram kadar bir kağıt ip gerekli. Örmek için 5 numara 3 milimetrelik bir tığ, birkaç ayraç, makas, bir iğne ve bir de düğme gerekli. Hazırsanız yapılışına geçelim. Herkese kolay gelsin. Tek sayıda zincir çekerek çantamızı örmeye başlıyoruz. Toplam 25 zincir çekeceğim. İlk zinciri saymıyorum. Sabitlemek için kullanacağım. 25 zincir çekiyorum. Toplam 25 zincir çektim. Şöyle ters çeviriyorum. Arkadaki çıkıntılara batarak örmeye başlayacağım. Yarım trabzanlar öreceğim. Tığın başını doluyorum. İkinci zincire batıyorum. Tığdaki 3 ilmeği de birlikte örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Toplam 23 yarım trabzan ördüm. Şimdi son zincirin içerisine 5 yarım trabzan örerek dönüş yapacağım. Aynı zincire batıyorum. 1 2 İkinci trabzanın ilmeğini ayraç yerleştiriyorum. Buraya artış yapacağım üst sırada. 3 4 Dördüncünün ilmeğini de bir ayraç yerleştiriyorum. Beşinci trabzanı da ördüm. Buradaki trabzanların karşılarına batarak yarım trabzan örüp ilk zincire kadar devam edelim. Bu fazlalık ipi de araya alıyorum. İlk başladığım yere geldim. İlk başlarken buraya bir trabzan örmüştük. Şimdi aynı zincire 4 trabzan daha örerek bu köşeyi de 5 trabzana tamamlayacağız. 1 2 trabzan ördüm. Şimdi ikinciye bir ayraç yerleştiriyorum. Artış yerini belli etmek için. 3 ve 4. Dördüncüye de yine bir ayraç yerleştiriyorum. Birinci turu tamamladım. Kaydırma yaparak turu kapatacağım. İlk sık iğnenin ilmeğinin arka duvarına şu şekilde batıyorum. Alttaki ilmeği de alarak bir ilmek çıkartıyorum. Kaydırma yapıyorum.
turu kapattım. Şimdi ikinci sırada sık iğne öreceğiz. Yine bir zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Bir sık iğne ördüm. Şimdi yine tekrar ilmeklerin arka kanatlarını alarak köşeye kadar, bu ayrıca kadar sık iğne örmeyi sürdürüyorum. İlk ayraca kadar ördüm. Ayracın bulunduğu ilmeğe çift sık iğne öreceğim. Yine arka duvarını alıyorum ilmeğin. Aynı yere batarak 2 sık iğne örüyorum. Sıradaki ilmeğe batıp bir sık iğne ördükten sonra ikinci ayraca geldim. Buraya da yine çift sık iğne örüyorum. Bu ayraca kadar devam ediyorum. Ayraca geldim. Bu ayracın bulunduğu ilmeğe çift sık iğne örüyorum. Devam ediyorum. Son ayracın bulunduğu ilmeğe de çift sık iğne örüyorum. Bu ilmek bağlantı ilmeğimiz, kaydırma yaptığımız. Şimdi 3. tura başlayacağım. 3. turda ikili trabzanlar öreceğim. Yine ilmeklerin arka kanatlarına batarak devam edeceğim. İlk sık iğnenin arka kanadına batıyorum. Bir ilmek alıp kaydırma yapıyorum. İkinci turu kapattım. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Bu çekmiş olduğum zinciri bir trabzan kabul ediyorum. Sıradaki ilmeğe batacağım. Tığın başını doluyorum. İlmeğin arka duvarını alıyorum. Alttaki ilmekle birlikte şu şekilde. İlmekleri ikişer ikişer kapatarak bir trabzan ördüm. Devam ediyorum. Aynı şekilde trabzan örmeyi sürdürüyorum. Turun sonuna geldim. Bağlantı ilmeğini atlıyorum. Şimdi yine bu başlangıçta çekmiş olduğum zincirin ikincisine batıyorum. Bir ilmek alıp kaydırma yaparak turu tamamladım. Bu şekilde. Şimdi aynı şekilde bir sıra daha ikili trabzanlar öreceğiz. Daha sonra ajur desene geçiş yapacağız. Bu sırada artış yapmadım. Üst sırada da artış yapmıyorum. Artık artış yapmıyoruz. Yine 2 zincir çekiyorum. Bu trabzanın arka duvarını alarak ikili trabzanlar örüyorum. Bu şekilde devam edelim tur sonuna kadar. Tur sonuna geldim. Toplam bu zincirle birlikte 58 trabzan örmüş oldum. Yine ikinci zincire batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Kaydırma yaparak turu kapattım. Şimdi ajur desene geçiş yapacağız. Toplam 1, 2, 3, 4 sıra ördük. 5. sırada ajur desene başlıyorum. 2 zincir çekiyorum. Yine bu 2 zinciri bir trabzan olarak kabul edeceğim. Tığın başını doluyorum. Bir
trabzan atlıyorum. İkinci trabzanın ilmeğine batıyorum. Her iki duvarında alıyorum batarken. İkişer ikişer kapatıyorum ilmekleri. Tekrar bir zincir çekiyorum. Tığın başını doluyorum. Son batmış olduğum yere batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. İlk iki ilmeği örüyorum. Tekrar tığın başını doluyorum. Bir trabzan atlayıp ikinci trabzana batıyorum. Yine ilk iki ilmeği örüyorum. Daha sonra tığımdaki 3 ilmeği birlikte örerek kapatıyorum. İlk sırayı bu şekilde başlıyoruz. Yine bir zincir çekiyorum. Son battığım yere batıyorum. Tığın başını doladım. Bir trabzan atlayıp ikinciye batıyorum. İlk iki ilmeği örüyorum. Daha sonra 3 ilmeği birlikte örüp kapatıyorum. Tur sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Turun sonuna geldim. Bir zincir çekiyorum. Son battığım ilmeğe batıp bir ilmek aldım. İlk iki ilmeği ördüm. Tekrar tığı doluyorum. Bir ilmek atlıyorum. Bağlantı ilmeğine batıyorum. Yine ilk iki ilmeği örüyorum. Daha sonra tığdaki 3 ilmeği de kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Buradaki zincirden sonraki trabzanın ilmeğine batıyorum. Kaydırma yapıyorum. Turu kapattım. Birinci sırayı bu şekilde örüyoruz. Şimdi buradaki boşluğa batıyorum. Bir ilmek alıp kaydırma yapıyorum. İpi buraya getirdim. İkinci sıraya 3 zincir çekerek başlıyorum. Tığın başını doluyorum. Aynı boşluğa batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. İlk iki ilmeği örüyorum. Daha sonra ikinci boşluğa batıyorum. Yine ilk iki ilmeği örüyorum. Daha sonra tığdaki ilmekleri kapatıyorum. Burası buradan bağladığımızda modelimizi tamamlayacak. Devam ediyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Aynı işlemleri tekrarlıyorum. Tekrar boşluğa battım. Bir zincir çekiyorum. Bundan sonra boşluklara batarak devam edeceğiz. Son battığım yere tekrar battım. Sıradaki boşluğa batıyorum. İlmekleri kapatıyorum. Tur sonuna kadar devam edelim. İkinci ajur sırasının sonuna geldim. Son boşluğa batıyorum. İlk iki ilmeği ördüm. Tığımdaki 3 ilmeği kapattım. Bir zincir çekiyorum. Son batmış olduğum boşluğa batıyorum. İlk iki ilmeği örüyorum. Turu kapatırken bu zincire batacağız. Buradaki 3 trabzanı tamamlamış olacağız arkadaşlar. İkinci zincire batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki 3 ilmeği birlikte örerek kapatıyorum. İkinci ajur sırasının kapanışı bu şekilde. Yine buradaki boşluğa batıp kaydırma yaparak ipi buraya getirdim. Yine 3 zincir çekerek başlıyorum. Aynı işlemleri yaparak bu turu tamamlayacağım. Daha sonra üst bölüme trabzanlar öreceğiz. Devam ediyorum. Son battığım boşluğa yine batıyorum. İlk iki ilmeği ördüm. Tığın başını doluyorum. Sıradaki boşluğa batıyorum. Yine ilk iki ilmeği örüyorum. Daha sonra da tığdaki ilmekleri kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Son battığım boşluğa yine batıyorum. İlk iki ilmeği örüyorum. Tığın başını dolayıp sıradaki boşluğa batıyorum. İlk iki ilmeği ördükten sonra tığdaki 3 ilmeği kapatıyorum. Bu şekilde tur sonuna kadar devam edelim. Üçüncü ajur sırasının sonuna geldim. Şimdi sırayı kapatacağım. Bir zincir çekiyorum. Son battığım boşluğa batıp ilk iki ilmeği ördüm.
Daha sonra başlangıçtaki zincirlerin ikincisine batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum ve diğer iki ilmeğin içinden geçirerek turu tamamladım. Şimdi ikili trabzanlar öreceğim. 2 zincir çekiyorum. Tığın başına doluyorum. Boşluğa batıp ikili trabzan ördüm. Tekrar tığın başına doluyorum. Buradaki trabzanların tepesine batıyorum. Daha sonra boşluğa batıp trabzan örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bir trabzanların tepesine bir boşluğa batarak örmeyi sürdürüyorum. Boşluğa batarak son trabzanı ördüm. İlk çekmiş olduğum zincirde bir trabzan kabul ediyorum. Toplam 58 trabzan ördüm. İkinci zincire batıyorum. Kaydırma yaparak turu kapattım. Şimdi bir sıra daha ikili trabzan öreceğim. Örerken ilmeklerin arka duvarlarını alarak şu şekilde öreceğim. 2 zincir çekiyorum. İlk trabzanın arka duvarına batıyorum. İkili trabzan örüyorum. Bu şekilde bir sıra daha örelim. Tur sonuna geldim. Son trabzanı ördüm. Bu bağlantı ilmeğimiz. Şimdi yine başlangıçtaki ikinci zincire batıyorum. Bir ilmek alıp kaydırma yapıyorum. Tekrar ajur desene başlayacağız. Aynı şekilde 3 sıra ajur desen çalışacağız. Trabzan örerek çantayı örme işlemini tamamlayacağız. Aynen ilk sıradaki gibi başlangıç yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tığın başını doluyorum. Bir trabzan atlayıp ikinci trabzana batıyorum. İlk 2 ilmeği örüyorum. Tığdaki ilmekleri kapattım. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. İlk 2 ilmeği örüyorum. Bir trabzan atlayıp ikinci trabzana batıyorum. İlk 2 ilmeği ördükten sonra tığdaki ilmekleri kapatıyorum. Bu şekilde 3 sıra ajur desen çalışalım. Bir sırada trabzan örelim. İkili trabzan. Tekrar birlikte olacağız. 3 sıra ajur desenden sonra bir sıra ikili trabzan ördüm. Şimdi bir sıra daha ikili trabzan öreceğim. 2 zincir çekiyorum. Yine trabzanların arka duvarlarını alarak örmeye başlıyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. İkinci zincire batıp kaydırma yapıyorum. Sırayı kapattım. Tekrar bir zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Devam ediyorum. İlmeklerin arka kanatlarını alarak sıra sonuna kadar sık iğne örüyorum. Sıra sonuna geldim. İlk sık iğnenin ilmeğine arka kanadına batıp kaydırma yapıyorum. Sırayı tamamladım. Bir zincir çekiyorum. Şöyle ilmeği biraz uzatıyorum. Şimdi ters sık iğne örerek kenar bordürü çalışacağız. İlk ilmeği atlıyorum. İkinci ilmeğe batıyorum. Bir ilmek alıyorum. 2 ilmeği kapatıyorum. Bir boşluk atlıyorum. İkinci ilmeğe batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Şu şekilde ilmeği biraz uzatıyorum. Kapatıyorum. Yine bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe batıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum.
Sıra sonuna geldim. Bir ilmek atlıyorum. İlk başlarken çekmiş olduğum zincirin altına batıyorum. Son sık iğneyi örüyorum. Bu şekilde. Daha sonra ipi kesiyorum. Bu şekilde. Buradaki ilk sık iğnenin ilmeğini arka taraftan batıyorum. İpi geriye doğru çekiyorum. Burayı kapatmış oldum. Daha sonra ipi arka tarafta gizleyeceğim. Bir iğneye geçiriyorum. İlmekler arasında yürütüyorum. Son battığım ilmekten önceki ilmeğe batarak geri dönüyorum. Daha iyi sıkışması için. Fazlalık ipi kesiyorum. Çantamızın örme işlemini tamamladım. Şimdi çanta sapını örmeye başlayacağız. Çanta sapını örmeye başlıyorum. Başlangıçta çantaya dikmek için şöyle 15 santimetre kadar bir fazlalık ip bırakıyorum. Bir ilmek alıyorum ve zincir çekerek ilmeği sabitliyorum. Bundan sonra 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Tığın başını doluyorum. 1, 2, 3. zincire batıyorum. Bir ilmek alıyorum ve ilmeği uzatıyorum. Benim ipim kalın olduğu için bir kez bu işlemi yapacağım. Eğer ipiniz ince ise ve daha tok durmasını istiyorsanız tekrar tığın başını dolayıp aynı şekilde buraya batıp bir ilmek daha çıkarabilirsiniz. Ben bir kez yapıyorum bu işlemi. Tığımdaki 3 ilmeği kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Çeviriyorum şu şekilde. Tekrar tığı doluyorum. Başlangıçta çekmiş olduğum zincirlerden üçüncüsüne batmıştık daha önceden. Şimdi ikincisine batıyorum. Buraya batıyorum. Bir ilmek çıkartıp uzatıyorum. Tığımdaki ilmekleri kapatıp zincir çekiyorum. Tekrar çeviriyorum. Tığın başını doluyorum. Bundan sonra buradaki aralığa batıyorum gördüğünüz gibi. Burada örmüş olduğumuz yarım trabzan ile çekmiş olduğumuz bir zincir arasına batarak öreceğiz. Buraya batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmekleri kapatıp bir zincir çekiyorum. Tekrar çeviriyorum. Tığı doluyorum. Yine buraya batıyorum. Bu örmüş olduğum yarım trabzan, bu da burada çekmiş olduğumuz zincir. Bu araya, bu üçgenin olduğu bölüme batıyoruz. Bir ilmek çıkartıyoruz. Tığdaki ilmekleri kapatıyoruz. Tekrar zincir çekip dönüyorum. Aynı şekilde buraya batıyorum. İlmek çıkartıp uzatıyorum. İlmekleri kapatıyorum. Bu şekilde dönerek örmeyi sürdürüyorum. Ben 110 santimetrelik bir çanta sapı öreceğim. Sizler istediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Devam edelim. Örme işlemini tamamladım. Ölçüyorum. Yaklaşık olarak 109-110 santimetre. Bir desen daha yapayım. Tam 110 santimetre olsun. Şimdi yine başlangıçtaki gibi bir miktar ip bırakıp kesiyorum. Çanta sapını dikiyoruz. Bırakmış olduğum ipi iğneye geçirdim. Çantamızın tam yan kenarlarını işaretleyeceğiz. Bu köşe noktayı
Şöyle takip ediyorum. Buraya bir ayraç yerleştiriyorum. Buraya takacağız. Bu köşeyi de tam belirliyorum. Burası. Buralara dikeceğim. Şöyle alıyorum iç taraftan. Tam ortalıyorum. Hemen ayracın alt tarafına tutturuyorum. Bu tarafa geçiyorum. İyice sabitliyorum. Daha sonra alt tarafta ipi sabitledikten sonra ipi ilmekler arasından geçirerek gizliyorum. Bu şekilde sapı düzeltiyoruz. Dönmemesi için şu şekilde. Buradan da yine iğneye ipi geçirip bu ayracın bulunduğu bölüme diğer ucu dikiyoruz ve çanta sapını tamamlamış oluyoruz. Şimdi sıra geldi üst bölümü kapatmak için bir küçük aparat örmeye. Şimdi çantanın üst bölümüne kapatmak için küçük bir kapak öreceğiz. Uç kısmında ilik olacak. Önce bir zincir çekerek sabitliyorum. Toplam 27 zincir çekiyorum. ...27 zincir çektim. Uç kısmına düğme için bir ilik oluşturacağız. Düğmemizin çapı 2 santimetre. Ben buradan 9. zincire batacağım. Tam 2 santimetre geliyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. zincire batıyorum. Sık iğne örerek devam ediyorum. Zincirin sonuna kadar sık iğne örüyorum. Sıra sonuna geldim. Son sık iğneyi örüyorum. Bir zincir çekip dönüş yapıyorum. Şimdi buradaki bu ilmeğin ön kanatlarına batarak devam edeceğim. Bu sırada ikinci sırada yarım trabzanlar örüyorum. İlk kanadına batıyorum. Bu şekilde yarım trabzanlar örüyorum. Uç kısma kadar devam edelim. İlik için ayırmış olduğum zincire kadar ördüm. Devam ediyorum. Zincirin ön kanadını bırakıyorum. Şu şekilde batıyorum. Aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Alt zincire geldim. Şimdi yine ön kanadını alarak örmeyi sürdürüyorum. Şu şekilde.
Görüntüsü bu şekilde olacak. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna geldim. Son yarım trabzanı örüyorum. Bir zincir çekip dönüyorum. Şimdi son sırayı öreceğim. Son sırada bütün çevresine sık iğne öreceğim. Burada gördüğünüz gibi 1, 2, 3 kanat var. Orta kanatları alarak örmeye başlayacağız. İlk ilmeğin ortadaki kanadını alıyorum. Yani ön kanadını sık iğne örüyorum. Sırayla sıra sonuna kadar devam ediyorum. Tamamladım. Şimdi buradan bu kenar üzerine sık iğne örerek tamamlayacağım. Aynı yere batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Devam ediyorum. 2 3 4 5 6 bir de bu ilmeğe batıyorum, kaydırma yaparak tamamlıyorum. Kaydırma ile beraber 7 tane örmüş oldum. Şimdi dikmek için bir miktar ip ayırıp ipi kesiyorum. Bu şekilde. İpi iğneye geçiriyorum. Çantamı alıyorum. Bu ek yerini arka tarafı yapacağım. Şu şekilde. Burası ön yüz olacak. Şöyle ayarlıyorum. Arka taraftan dikeceğim. Bu şekilde. Tam orta noktayı belirleyeceğim. Ölçerek tam orta noktayı işaretledim. Buradan arka taraftan dikmeye başlayacağım. Bu ayracın bulunduğu noktaya getiriyorum. Hemen ilk trabzandan sonraki ikinci trabzanın başladığı yere dikmeye başlayacağım. Buradan batıyorum. Alt kanatlarından dikiyorum. Alt tarafta sabitleyip ipi gizliyorum. Şu şekilde kapatarak düğmenin yerini işaretleyip ipi tutturdum. Buraya düğmeyi dikeceğim. Şöyle alıyorum. Ve dikiyorum.
Evet arkadaşlar, çantanın bütün işlemleri tamamlandı. Gayet kullanışlı küçük bir çanta oldu. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Yeni videolarda tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.